Herkese merhabalar. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda Belçikalıların, Avrupalıların, çevremdeki insanların Türkiye'ye dair görüşlerini iletmeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Akademi Link diye bir YouTube kanalı var. Benim de ilgiyle takip ettiğim. Hani şu Eksi Fizik Netiyle fizik bölümü kazanan akademisyenin sayfası. Belki sizler de takip ediyorsunuzdur. Orada bu haftaki videosu şeydi, Amerikalılar bizim hakkımızda ne düşünüyor? Amerikalılar gerçekten Türkleri kıskanıyor mu? Ben de son günlerde bunun üzerine çokça düşünüyordum. Türkler hakkında neler düşünüyorlar? Bana da söylüyorlar buradaki arkadaşlarım da. Ve ben kendim neleri tanıklık ediyorum? Bunlarla ilgili bir video yapayım demiştim. Şimdi orada bir paralı anket yapılmış. Bunun üzerine gelen anket sonuçları yorumlanmış. Ama bana çok mantıklı gelmedi. Amerika çok büyük bir kıta, çok fazla eyalet var. Amerika vatandaşı olup da aslında Amerikalı olmayan çok insan var. Para kazanmak için bu tarz anketleri Hintlilerin de çok yaptığı söyleniyor. Yani işte para almak için ne fola beri gele anket doldurulmuş olabilir. Bir de bence Türklerle ilgili görüşleri çevresinde Türk olup olmamasıyla da ilgili insanların. Şimdi Gent'teki insanların Türklere dair çok fazla fikri var. Daha bu hafta İtalyan bir arkadaşım var kızımın resim okulunda. Ona Türk kahvesi götürdüm bir makineyle. Bir küçük makinemiz var. Dedim hadi Türk kahvesi içelim beraber. İlk kez deneyecekti. Mutfağa girdik. Akademinin küçük bir mutfağı var. Oraya gelene geçene şey dedi, işte siz de Türk kahvesi içer misiniz dedik kibarlıktan. Bir tanesi şey dedi, benim kocam Türk zaten, ben biliyorum, ilk kez denemeyeceğim. Sonra dedim inanmıyorum, buralarda Türk mü varmış? Gent'te hani bizimkiler. Evet dedi, biz de Gent'te yaşıyoruz zaten. Gitar hocasıymış kendisi, elektronik gitar, ve eşi Türkmüş. İşte kızlarının isimlerini falan söyledi. 2 kızı bir oğlu varmış. Çocukların isimlerini söyledi. Şimdi Gent'te, evet, Antwerpen'da, Brüksel'de Türklere dair çok fazla bilgisi var insanların. Ve de deneyimliyorlar. Hani Türkleri görüyorlar, gözlemliyorlar, bir fikir oluşuyor. Bir de siyasi olarak ilgilenenler var. Bunlar biraz yaşlılar açıkçası. Ya da belli bir yaş üstü insanlar, böyle direkt yaşlı demeyelim. Onlar da hani politikayı takip ediyor, ekonomiyi takip ediyor, dünyayı takip ediyor. Onlar o şekilde daha politik bir bakış açısıyla takip edebiliyorlar. Yazın sadece Türkiye'ye gidip gelen var. Onların böyle Türklerle ya da Türkiye ile ilgili fikirleri var. Bir de benim hani kurslarda gözlemlediğim, mesela ben CVO'da ilk birkaç kura giderken daha çok Orta Doğu'dandı arkadaşlarım. Ukrayna dışında. Savaş dönemi sonrası olduğu için Ukraynalı'da vardı çok, ama Orta Doğu'da çok vardı. Hani biz Orta Doğulular bizi gerçekten seviyor mu emin değilim de zaten hani bizi biliyorlar. Biz onlara çok benziyoruz. Yemeklerimiz de çok benziyor. Tutum ve davranışlarımız da çok benziyor açıkçası bence. Akdeniz'e de benziyoruz. İşte karışımı bir şeyiz biz. Şimdi bir Orta Doğulu'nun Türklere dair fikrinin olması yani siyasi oluyor, dini oluyor. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. İşte bizi yeterince Müslüman olmamakla suçluyorlar. Erdoğan'ı seviyorlar genelde, takdir ediyorlar. Ve hani hemen hemen hepsi Avrupa'ya gelmeden önce birkaç sene Türkiye'de yaşamış oluyor. Böyle hikayeleri oluyor. Bunun dışında Ukraynalılar mesela tatil amaçlı gelmiş oluyor. Üzülerek şunu söyleyeyim. Buradaki kadın arkadaşlarımın hiçbiri Türkiye'den şu anlamda hoşlanmıyor. Çok fazla tacize uğradıklarını söylüyorlar. Yürüyemediklerini söylüyorlar sokaklarda. Bahsettikleri tabii ki işte Antalya'nın oteller bölgesi, Marmaris'in oteller bölgesi. Bu bizi aklamıyor tabii ki de. Mesela burada Ukraynalı bir arkadaşım bir gün şey demişti bana. Biz daha ben daha 18-19 yaşındayken ailemle tatile gitmiştik. İşte restoranlara bizi davet ederken kolumdan tutup çekmişti biri. O belki kendine göre eğleniyordu, gülüyordu, ama 18 yaşındaki bir yetişkin kız için, genç bir kız için çok trajikti bence dedi. Hala unutamıyorum, çok korkmuştum dedi. Neden bu adam tuttu beni içeri çekiyor diye. Ve bunu herkes söylüyor. Yani Türkler sarışın bir kadın gördüğünde maalesef böyle tuhaf davranışlarda bulunuyor diye söylüyorlar. Bunu Çek Cumhuriyeti'nden arkadaşım da söylüyor, Almanya'dan arkadaşım da söylüyor, Polonya'dan arkadaşım da söylüyor, Ukrayna'dan arkadaşım da söylüyor, Rusya'dan arkadaşım da söylüyor. Yani bunu herkes söylüyor. O yüzden bu hani birinin attığı bir iftira değil. Neyse, şimdi
Bazı gerçekleri söylemek çok doğru olmuyor maalesef. Eleştiri kabul etmeyebiliyoruz bu konuda. Herkes aynı değil. Burası bir gerçek ama turistik yerlerde çalışanlar maalesef ülkemizin böyle tanınmasına sebep oluyor. Genel anlamda mutfağımız hep çok takdir ediliyor. İstanbul dediğimiz zaman herkesin aklına gelen Blue Mosque. Herkesin böyle ben İstanbul dediğim an işte Blue Mosque'u ben ziyarete gittim. İşte ben gittim, gideceğim, gitmeliyim. Taksim, İstiklal, böyle İstanbul'da çok aşıklar. Geçenlerde doğum günüm için bir yere gittik yemek yemeye. Orası da Fransız tarafındaydı. Bir çocuk geldi, garson. İşte ben İstanbul'a aşığım dedi. Ah, o Galata böyle o kadar tatlı anlatıyordu ki, eşcinsel, bir de böyle hani hareketleri falan çok hoştu. Gerçekten bayıldım çocuğa. Sonra şey dedi, ama dedi 2,5 sene önce gittiğim zaman harcadığım parayla şu an arasında o kadar fark var ki ben inanamadım. İnanılmaz enflasyon var falan dedi böyle. Ah dedim, çocuğum geldi de sen bana sor. Yani gerçekten bizi bence seviyor, takdir ediyorlar ve takip ediyorlar. Kıskanıyorlar mı? Bilmiyorum. Yani kıskanıyor musunuz diye hiç sormadım ama ülkemizi gerçekten çok beğeniyorlar ya. Yani ben Türkler şöyledir, Türkiye böyle falan hiç duymadım. Ama şeyi duyuyorum, onu duymayan yoktur bence. İşte Türkiye'deki Türkler buradaki Türklerden daha modern diyen çok fazla var. İşte ben Türkiye'ye gittiğim zaman başörtüsü falan takmam gerektiğini düşündüm ama ben çok kapalı kaldım. Bir Ukraynalı arkadaşım böyle söyledi. Ben böyle aşırı kapalı hissettim kendimi Türkiye'de gezerken falan dedi. Yani o yüzden de buradaki Türklerin bazıları mesela fotoğraf çekilmiyor bile günah diye. Sadece kendi komünlerinde yaşıyorlar. Asla dışarıdan yemek yemiyorlar. Ve hani anlatımları İslamiyet'in çok katı olduğu üzerine. Bu da bizi biraz hani farklı gösteriyor, tanıtıyor. Şöyle, bence İslam bence değil yani, öyle İslamiyet en hoşgörülü din zaten. Yani aksine insanları ayrıştıran değil, toparlayan bir bakış açısı var. Daha saygı dolu bir bakış açısı var. Yermeyen bir yerden bakış açısı var. Ama işte siyasal İslam maalesef tabii ki farklı bir şey. Mesela genelde Ukrayna, Polonya, oradaki arkadaşlarım, Slav arkadaşlarım Türk kahvesini, Türk çayını, Türk yemeğini çok seviyor. Türk insanını da çok seviyorlar. Avrupalılara göre hani böyle insanı çok seviyorum diyen Avrupalı hiç duymadım. Ama bizi dizilerden çok takip ediyorlar. Yani şu an Belçika'da şu Evet Hayır Belki diye bir Netflix'e film girdi. Belki bakmışsınızdır. Ben izledim. Çok saçma. Ama İstanbul reklamı gibi. Mesela şu an Belçika'da bir haftadır 1. sırada filmler arasında. Yani İstanbul'u merak eden çok Avrupalı var. Bence buradaki Türk nüfusuyla ilgisi yoktur onun izlenmesinin yüksek olmasını, öyle düşünüyorum. Çünkü Belçika'da İstanbul'u çok merak eden insan var. Ama hani dizilerdeki, filmlerdeki o şaşalı hayatı biz de göremeyince biraz böyle bocalıyorlar. Hani çünkü ya Avrupa'da da tabii ki uçlarda yaşayan insanlar var ama 3 aşağı 5 yukarı ortalama hayat çerçevesi belli ya, hani o yüzden biraz anlaşılması zor geliyor dışarıdan açıkçası. Ya ben de buradan baktığımda anlaşılmasını zor buluyorum. Orta Doğu desen değil, Akdeniz desen değil. Büyük bir ülke ve bunu çok söylüyorlar. Büyük bir ülke yani. Hani hele Belçika'ya göre. Belçika çok küçük bir ülke malum. Kıyaslanamaz. Ben negatif bir şey pek duymadım. Hani negatif bir şey şöyle. Kişisel olarak işte bazı kişisel sebeplerle bazılarından hoşlanmayanlar olabilir. Siyasal olarak, dini olarak hoşlanmayanlar olabilir. Ön yargısı olanlar olabilir. Her kesimden insanın bu tarz duygular beslediği bir kitle vardır yani, orası kesin. Ama genel anlamda ben Türklerin sevilmediğini ya da Türkiye'nin beğenilmediğini düşünmüyorum. Ve buradan baktığım zaman gerçekten Türkiye çok güçlü ve çok büyük, stratejik, modern, wow geliyor. Hakikaten öyle geliyor. Evet, farkındayım, toplumun her kesimi bunlardan faydalanmıyor. Çok böyle %5'lik bir dilimdeki belki kesim böyle yaşıyor. Ama buradan bakıldığında propagandası yapılan, yurt dışına sürümü yapılan şeyler, filmler, diziler, sanatçılar böyle olduğu için burada mesela Serenay'ı tanımayan kadın yok mesela. Neslihan Atagül'ü tanımayan yok, yine aynı sebeplerle.
Yani bütün kadınları, bütün kıyafetleri öyle düşünüyorlar ve evet, tekstil olarak çok beğeniyorlar. Türkiye'deki kadınların giyinme tarzını çok beğeniyorlar. İşte sürekli bakımlısınız falan diyorlar. Çünkü burada hiç makyaj yok. Bir kere mavi rimel sürsem böyle olay oluyor. Ay çok güzel olmuşsun. Mesela ben kaşımı düzenli aldırıyorum. Kuaförüm diyor ki bir tek sen düzenli kaşını aldırıyorsun. Hani burada öyle bir olay yok. O yüzden en paçozumuz bile buraya göre bayağı bakımlı kalıyor. Hani büyük iş merkezinde çalışıp sürekli aynı iş arkadaşını gören biri buna karşı çıkacaktır ama ben şu an ülkenin genelinden bahsediyorum. Ve evet, ben de ülkemi gururla izliyorum ve hep şunu söylüyorum. Geçenlerde sosyal medyada bir kadıncağız ağlıyordu. İsveç'ten galiba, işte düşünüyorum niye benim ülkem böyle değil diye. Ya şöyle hissediyor insan uzaktan baktığında. Hani şu Almancılar sürekli söylüyor ya cennet vatanım diye. Ya bu cennet vatanı böyle mi görmek lazımdı? Yani bunu da mı görecektik? Hani bu şey gibi, böyle çok başarılı, çok güzel bir kadını, bir erkeği 80 yaşında elden ayaktan düşünce görmek gibi bir his uyandırıyor insanda. Dışı seni, içi beni yakar mottosuyla. Hani dışarıdan bakan bir insanın bunları anlayabilmesi mümkün değil. O yüzden ne desek boş. Umarım ve dilerim ki en kısa zamanda eski parlak, güzel günlerimiz hak eden insanlarımızla beraber olsun. Çünkü bence bizler iyi insanlarız ya. Birbirimizin kuyusunu kazmaya heveslensek de, ne içeride ne dışarıda beraber olmayı pekçe beceremesek de benim ülkem her şeyin en iyisini hak ediyor bence de. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.